Bütün hayatını kontrol etmek ister miydin? Ama her şeyiyle, en küçük ayrıntısına kadar. Nasıl geliyor kulağa bu? Şimdi sana bunun için bir yöntem vermeyeceğim. Çünkü zaten yapıyorsun. Hep yapıyordun. Doğduğun anda hayatını kontrol etmeye zaten başladın. Her şey tam olarak senin istediğin gibi gidiyor. Her şey. Ne alakası var? Ben böyle bir şey istemiyorum diyorsun değil mi? Unutma neyin parçası olduğunu. Ve o hata yapmıyor. Her şerde bir hayır vardır. Farkında olmadan, belki de farkında olarak kendini her zaman mucizelere doğru götürüyorsun. Her şey hayatı, güzelliği görebilmek için. Aslında kontrol her zaman bizdeydi. Tabi bu sadece sende değildi. Herkesin hayatının kontrolü kendinde. Mucizevi bir dünyada yaşıyoruz. Herkes aynı anda, kimisi farkında olarak, kimisi farkında olmadan mucizeye götürüyor kendini. Ve kendiyle birlikte bütün dünyayı. Her şey sürekli güzelleşiyor. Ve bunu biz yapıyoruz. Bazen güzelliği seçerek, bazen ağır olanı seçerek, başka güzelliklere hizmet ederek. Ama kontrol hep bizdeydi. Biz öyle değil sandık. Bazen bazı olaylar yaşadık. Bizden çok bağımsız olaylar yaşadık. Hani kontrol bizdeydi? Ama kontrol zaten bizdeydi. İlahi bir el uzandı bazen ve elimizde olmayan olayları yaşadık. Ama bu olaylara verdiğimiz tepkiler bizim hayatımızı belirledi. İşte kontrol bu yüzden bizdeydi. Hayatımız başımıza gelen olaylar değil. Hayatımız onlara verdiğimiz tepkiler. Aydın Boysan'ın anlattığı çok güzel bir hikaye var. Çöp kamyonu yöntemi. Bir gün taksiyle giderken aniden bir araba çıkıyor önlerine. Acı bir frenle zar zor duruyor taksici. Öteki adam arabadan çıkıyor, küfür etmeye, söylenmeye başlıyor. Taksici sadece gülerek el sallıyor. Ve yanlarından geçip gidiyorlar. Taksiciye diyor ki ne yaptın? Adam sana neler söyledi? Az kaldı bizi ölüme götürüyordu. Ve sen adama güldün ve el salladın. Taksici diyor ki ben onları bir çöp kamyonu gibi görüyorum. O adam o gün sinirli, öfkeli ve arkasında bir sürü çöp var. O çöpleri insanlara dağıtmak istiyor. Ben o adama gülümseyip el salladığım zaman onun çöplerini almıyorum. Çünkü eğer o çöpleri alırsam ben de etrafıma saçacağım. İşte Aydın Boysan bu yöntemin adına çöp kamyonu yöntemi demiş. İşte böyle bir şekilde hayatın kontrolü tamamen bizde. Başımıza gelen olaylar senden benden çok daha büyük. Kontrol edemeyeceğimiz şeyler var. Bunu kabul etmek lazım. Hepimiz bir olanın parçalarıyız. Ve evet her şey sana bir ayna ama sen de başkasına bir aynasın. Bunu da unutma. Bu yüzden herkesin en muhteşem hali için oluyor her şey. Kontrolünde olmayan olayları yaşadığında onlara verdiğin tepkiler senin hayatını belirliyor işte. Ya o ağır olayları alıp sen de onları yaşayıp onları da etrafına saçmayı seçebilirsin. Ya da ağır bir olay olduğunda kendine bakıp bunun sende ne yaptığını görüp onu dönüştürüp hafif şeyleri paylaşmayı, onları yaşamayı da seçebilirsin. Bu senin kararın. Herkes istediği hayatı yaşar. Herkes merak ettiği şeyleri deneyimler. Biliyorum çok ağır deneyimler var hayatta. Onları yaşatanlar da karanlığı seçenler. Başkaları aydınlığı görebilsin diye. Sen aydınlığı mı seçeceksin? Yoksa aydınlığa hizmet etmeyi mi seçeceksin? Bu hisleri bastırmak değil. Hisleri bastırmak insanı hasta eder. Fiziksel olarak da hasta edebilir. Yaşamak, bütün hislerle birlikte yaşamak. Demek istediğim şey,
yaşamayı istemediğin ağır bir olay başına geldiğinde o hisleri yaşayıp hediyesini alıp hayatına devam etmek. Bir şeylere tutunmak değil. Bir gemi gibi düşün. Her yere çapa attığını düşün. Nasıl ilerleyeceksin o zaman? Akıntı bile yerinden kaldıramayacak belki seni. İşte bunu yapmamaktan bahsediyorum. Çapaları kaldırmaktan, akıntıyla birlikte ilerlemekten bahsediyorum. Rüzgarla arkadaş olmaktan bahsediyorum. İşte o zaman sana gelen dalgalara tutunup batmayacaksın. Sana gelen dalgaları yaşayıp onları aşıp devam edeceksin. Hayat senin. Sen neyi seçeceksin?